Hoş geldiniz, ben Muhlis Akkoca. Bu videoda yine pek fazla eşine rastlanmayacak bir içerikle karşınızdayım. Bugün size yaklaşık 120 bin aboneye sahip YouTube danışmanlığını yaptığım bir kanalın YouTube Studio'daki gerçek verilerini göstererek Türkiye haricinde diğer ülkelerden ne kadar para kazanılıyor, ne kadar kazanç elde ediliyor bunları göstermeye çalışacağım. Kanalımızda şu anda ciddi oranda bir yurt dışı izlenmeleri mevcut. O yüzden güzel bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Kanalımız Türkçe olarak yayın yapıyor. Konuşmalar tamamen Türkçe. Fakat biz yurt dışı izlenme potansiyelini gördükten sonra ücretli olarak orijinal İngilizce altyazılar yazdırıyoruz. Aynı zamanda video başlığı, açıklamaları ve etiketleri de İngilizceye uygun olarak ayarlıyoruz. Eğer kullandığınız tarayıcı Türkçe ise başlık ve açıklamayı Türkçe görüyorsunuz. Eğer İngilizce bir tarayıcı kullanıyorsanız tüm detayları İngilizce görüyorsunuz. Bu bilgiyi de verelim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak YouTube Studio'ya giriş yapalım. Evet, YouTube Studio'ya giriş yaptık. Buradan son 90 gündeki verileri baz alarak sizlere göstereceğim. Öncelikle yine coğrafyaya giriş yapıyorum. Coğrafyaya girdiğimizde arkadaşlar, daha önce de bu verileri sizlere çok kısa göstermiştim. Çok kısa yine üzerinden bir geçeceğim. Toplam görüntülenme sayımız 7.524.000 görüntülenmemiz vardı. Bu görüntülenmelerden 2.343.000'i Türkiye'den, yani %31.2'si. Ondan sonra Hindistan, Amerika, Endonezya, Vietnam diye burada aşağı doğru devam ediyor. Şöyle de hatta çok kısa sizlere göstereyim. Şimdi burada bazı ülkeler bizim için çok önemli. Bu önemli olan ülkeler kim? Mesela Amerika Birleşik Devletleri 473 bin izlenme almışız. Bu izlenmenin kazanç anlamında çok büyük faydasını gördük. Birazdan göstereceğim. Ondan sonra önemli olan kim var? Almanya var. Almanya'dan gelen izlenmeler de çok önemli, çok kazançlı. Ondan sonra yine aşağı iniyorum. Birleşik Krallık var. Yani İngiltere. İngiltere'den gelen izlenmeler önemli. Kanada'dan gelen izlenmeler önemli. Avustralya burada çok önemli. Bu ülkelerden gelen izlenmeler kazançlar çok daha yüksek oluyor. Şimdi şuradaki artı ikonuna tıklayarak kazanılan abone sayısını bir gösterelim. Hangi ülkeden ne kadar abone kazanmışız? Son 90 günde toplamda 65.993, yani 66.000 abone elde etmişiz. Çok güzel bir oran. Bu abonelerin %28'i, yani 18.609'u Türkiye'den gelmiş. Kalanı ise diğer ülkelerden gelmiş. Burada yine çoğunluk Hindistan var. Ardından Amerika Birleşik Devletleri vesaire devam ediyor. Şimdi buradaki verileri de bir kenara bırakarak tekrardan burada artı ikonuna tıklıyorum. Ondan sonra asıl videomuzun konusu tahmini gelirinize burada giriş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tahmini gelire giriş yaptık ve son 90 günde toplamda 13.441 dolarlık gelir elde etmişiz. Ve bu gelirlerin en büyük pastaya sahip olan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Yani burada çok önemli ve hiçbir yerde belki de göremeyeceğiniz bir veri görüyorsunuz. Yani bu veriler üzerinden bunu dakikalarca yorumlayabiliriz, üzerine konuşabiliriz. Gerçekten çok değerli veriler. Şimdi sizlere şu önemli detayı göstereceğim arkadaşlar. Bakın Türkiye'den toplam görüntülenme sayımız neydi? 2.343.000. Peki Türkiye'den gelirimiz ne? 1.695 dolar. Şimdi Amerika'ya geliyoruz. Toplam görüntülenmemiz 90 günde Amerika'dan ne? 473.000 sadece. Bakın 2.343.000 nere? 473.000 nere? Kazançlara geldiğimizde Türkiye'den 1.700 dolar elde etmişken Amerika'dan 4.268 dolar elde etmişiz. İzlenme oranı neredeyse Amerika'da 5'te 1 oranında daha düşük olmasına rağmen kazançlara geldiğimizde kazançlar 3 kat daha yüksek. Bu gerçekten bize yabancı ülkelerden, yurt dışından izlenmelerin, özellikle Amerika gibi, Avrupa ülkeleri gibi izlenmelerden gelen kazançların ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yine aşağı doğru devam edelim. Almanya'ya bakalım. Almanya'ya baktığımızda sadece 176 binlik bir izlenme elde etmişiz ama kazançlara geldiğimizde 1250 dolarlık bir kazanç elde etmişiz. Burada yüzdelik değerlerini de görüyorsunuz. Yani Türkiye ile izlenmelere baktığımızda neredeyse onda bir oranında daha düşük bir izlenme olmasına rağmen neredeyse kazanç anlamında Türkiye ile eşit olacak. Almanya'dan kazançlarda, gelen kazançlarda bu şekilde oluyor. Altta yine Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Güney Kore devam ediyor. Yani bizim için burada önemli olan ülkeleri sizlere söyleyeyim. Tabii ki Amerika zaten en başta. Birleşik Krallık, yani İngiltere, Avustralya, Kanada. Ondan sonra burada Fransa önemli, Japonya önemli. Buradan elde edilen kazançlar her zaman daha yüksek olur. Aynı zamanda ortalama görüntülenme sürelerine de bakalım. Şimdi Türkiye'den ortalama görüntülenme süremiz 8,5 dakikayken Amerika'da bu 10,5 dakika. Yani Amerika'da %20 daha fazla görüntülenme süresi elde etmişiz. Tabii dolayısıyla görüntülenme süremiz daha yüksek olduğu için oradan gelen bir kazanç fazlalığı da var.
Şimdi buradaki verileri de bir kenara bıraktık. Buradan bir de trafik kaynağını sizlere göstermek istiyorum. Trafik kaynağında en büyük gelen trafik göz atma özellikleri ve önerilen videolardan gelmiş. %50.3 ve %35 yani yaklaşık %86'lık bir görüntülenmeyi biz buralardan elde etmişiz. Göz atma özellikleri neydi? Ana sayfada video önünüze düşebilir. Abonelik kısmından video önünüze düşebilir ve diğer göz atma özelliklerinden gelen trafikler diyor. Buradan videoyu görüp izleyebiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz. Önerilen videolar yine burada açıklamada var. Diğer videolarla birlikte veya bunlardan sonra görünen önerilenlerden gelen görüntülenmeler burada yazıyor arkadaşlar. Toplamda bu ikisini topladığımızda zaten kanalımızın toplam görüntülenmesini yüzdeliğe vurduğumuzda %86'lık çok ciddi bir görüntülenme elde etmiş oluyoruz. Diğerleri zaten çok önemli değil. Bir de son olarak abonelik durumunu sizlere göstereyim. Görüntülenmelerden gelen izlenmelerin %90 hatta %91'i abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor videolarımız. Sadece %9.3'ü abone olanlar tarafından izleniyor. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Özellikle yurt dışından fazla izlenme aldığımız için videolarımızın anlatımı Türkçe olarak yapılıyor. Dolayısıyla yurt dışından izleyenler altyazıyı açıp izleyebiliyor. Bu da abone olmaları konusunda biraz daha geç davranmalarına sebep oluyor ama YouTube'da şöyle bir mantık var. Eğer siz videoyu izlediğinizde ortalama görüntülenme süresi de yüksek bir şekilde videoyu izliyorsanız sürekli yeni videolarda abone olmasanız bile YouTube size o videoyu sürekli gösteriyor. Yani siz eğer o videoyu 3-4 kere zaten izlediğiniz zaman yani abone olmanız için YouTube elinden geleni sizlere yapıyor. O videoyu sizin gözünüze sokuyor artık. Hani abone olun diye. Siz zaten 3-4 kez abone olmadığınız bir videoyu, bir kanalın videosunu izliyorsanız artık belli bir süre sonra o kanala abone oluyorsunuz. Bu YouTube tarafından resmi olarak da açıklanan bir veri. Özetle yurt dışından gelen izlenmelerden elde ettiğimiz kazançları bu sayede sizlere kısaca göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, YouTube Studio üzerinden çalıştığım kanalın Türkiye harici diğer ülkelerden elde ettiği kazançları sizlere göstermiş oldum. Bunlar çok önemli veriler, çok önemli istatistikler ve en ilginci Türkçe içerikler üretilmesine rağmen sadece İngilizce altyazıyla yurt dışından bu izlenme sayılarına ulaşılabiliyor. Bir de videolar tamamen İngilizce olsaydı ne olurdu gerisini siz düşünün. Her zaman söylüyorum, tekrardan söyleyeceğim. Eğer orta derecede bir İngilizceniz varsa, bakın mükemmel konuşmanıza gerek yok. Orta derecede bir İngilizceniz varsa kesinlikle İngilizce içerikler üretin. Kesinlikle. Aynı zamanda kanalınızla beraber İngilizce seviyenizi de geliştirmeye çalışın. Eğer ki ben hiç İngilizce bilmiyorum, bir işte çalışıyorum, öğrenecek vaktim de yok diyorsanız onun da çözümü var. Tüm videolarınıza İngilizce altyazılar ekleyeceksiniz. Biz çalıştığımız kanala böyle yaptık ve sonuç ortada. Bizim bile tahminlerimizi aşan aşırı izlenme ve kazançlar elde edildi. Videoyu bitirmeden son kez şu tavsiyeyi de yapayım. Geniş düşünün arkadaşlar. Sadece Türkiye'den izleneceğim diye değil, tüm dünyadan izlenecek içerikler üretmeye çalışın. Yerel değil, dünya insanı olun. Böyle olunduğu takdirde sıkı çalışarak ileride çok daha büyük başarılar elde edeceğinizden emin olun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Sizler için benzer içerikler üretmeye devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.